Evet, yepyeni bir videodan, yepyeni bir günden daha merhabalar diyorum. Daha biz Kopangan yolculuğumuz bitmedi. Daha doğrusu Kopangan'a geldik. Videoyu da burada açmak istedim. Şu anda hostele geçeceğiz. Daha geçmedik yani, yarı yoldayız. Yürürken şöyle motorlar var işte. Bir tane motor kiralayacağız Emre ile. Dedik bir motor kiralayalım. Hiç olmazsa adayı da motorla falan gezeriz Kopangan adasında. Çünkü o ada gerçekten büyük. Çünkü burada taksiler, grabler de biraz fiyat olarak pahalı. Günlüğü 200 baht yani motorların fiyatı. Mantıklı geldi. Dedik yarı yarı öderiz. Biraz da benzin aldık mı zaten 30 baht 50 baht benzin attık mı bize adayı komple turlatır getirir yani. Bakalım. Birazdan da hostelimize geçeceğiz. Hosteli de size az olsa göstermek istiyorum. Çünkü parti hosteli diye geçiyor arkadaşlar orası. Geceleri, akşamları genelde full moon partileri oluyor. Çok enteresan bir hostel diyebilirim. Bakalım. Evet, motoru kiraladık. Şimdi bizim elemanla birlikte önce bir benzinliğe gideceğiz. Gazımız yok, gaz almamız lazım. Evet, motorumuza atladık ve şimdi öncelikle benzinliğe, oradan da hostelimize gideceğiz. Bakalım. Hem de bu sayede Kopangan'da az da olsa görme fırsatımız olacak. Tamam. Check-in yapalım, sonra da gideriz zaten. Evet, önce bir hostele geldik arkadaşlar. Şimdi check-in'imizi yapalım hostele. Ondan sonra da şey yaparız. Şöyle park edelim buraya. Hazır burada yerler var. Ya bildiğiniz hostel burası yani. Oda falan değil. Hostelde kalacağız. İşte dormitory room dediğimiz yani karışık oda. Bakalım. Yakası neydi ama? Evet. Pangan Arena diyor arkadaşlar. Burada bir de diğer bir tane daha var. Leo diye bir hostel var. Orası da yani burası gerçekten çok uygun fiyatı. Bayağı uygun. Bir de yani eğlence hosteli öyle söyleyeyim. Girişi bu şekilde. İşte barlardı, ne bileyim işte bilardo salonuydu. İşte plajda eğlenceydi falan her şey var. Ne ararsanız var yani burada. Resepsiyonda burası. Şimdi bakalım bir check-in yapalım. Böyle bir ortam. Burada havuzu da var buranın. Bildiğiniz şey yani. Parti hosteli diyebiliriz. Parti oteli. Herkes kafasına göre takılıyor burada. Şu şekilde bir yer. Özel odalar da var. Yani arkada da tenis kortları falan var işte. Örnek veriyorum tenis oynuyorlar. Basket sahaları falan da var galiba. Yani böyle değişik bir yer diyebilirim size. Bayağı da büyük bir hostel diyebilirim. Yani burası bayağı bir, buranın en ünlü hostellerinden bir tanesi. Öyle söyleyeyim. Böyle bir yer. Evet, şimdi odamıza gireceğiz. Evet, şimdi eşyaları bıraktık içeri. Şöyle bir arkayı kontrol edelim. Aa, çok iyi. Burada futbol sahası falan var. Halı saha var. Ondan sonra arkada basketbol sahası var. Tenis kortu var. Bir de şu arkada da şeyi yapıyorlar. Bildiğiniz jimnastik yeri falan var. Yani gym salonu falan da var. Yani bayağı dediğim gibi büyük bir hostel arkadaşlar. Günlüğüne inanamayacaksınız buranın. Yani fiyatına inanamayacaksınız. Bu hostelin günlüğü arkadaşlar. Kaldığımız odada da toplam 6 kişi kalıyor. Ama şu an kimse kalmıyor. Bir tek Emre ile biz varız. Bir de bir tane çocuk yatıyordu. Toplam 3 kişi gözüküyoruz. Günlüğü de 30 baht arkadaşlar. Girerken de depozit veriyorsunuz. 1000 baht ya da pasaportunuzu vermek zorundasınız. Bu bilgiyi de vereyim. Yani 1000 baht çıkışta tekrardan alıyorsunuz o depozitonuzu. Böyle bir durum ama 30 baht gerçekten bedava diyebilirim. Yani 40-50 liraya şöyle 6 kişilik bir odada kalıyorsunuz. Gerçekten bedava yani. 30 bahta gerçekten bu tarz yer yani havuzu olan, işte tenis kortu olan, voleybol sahası, futbol sahası, işte gym salonu, barı, eğlence yeri ve geceleyin dediğim gibi full moon partileri oluyor plajda.
Onlar için tabii ki ekstra ücret alıyorlar ama yapacak bir şey yok. Bu şekilde. Evet. Daha hiç dinlenmeden, mola vermeden şimdi benzinliğe gidiyoruz. Dediğim gibi motora benzin alacağız. Ayrıyeten buraları biraz kolaçan etmek istiyoruz. Ne var ne yok. Şu alt taraflar öyle tahmin ediyorum ki bu tarafta sahil, evet sahil aşağı tarafta, sağ tarafta. Buranın hemen arka tarafı sahil. Ama buradan gözükmüyor. Ama çok uzak olduğunu sanmıyorum sahili. Yani buranın hemen arka tarafı sahil diyebiliyorum. Evet. Bu şekilde gidiyoruz. Evet, benzinlik de buradaymış. Hemen 7-Eleven da var yanında. Güzel. Böyle bir yer. Evet. Koh Samui, pardon, Koh Phangan. Koh Samui nereden çıktı? Koh Phangan adasını arkadaşlar. Evet, arkamızda sahildi. Çekemedim. Çok güzel bir sahil var. Bir tane plaj var yaklaşık 8 kilometre uzakta. Oraya gidiyoruz. Yani buranın en güzel plajlarından bir tanesi diyebilirim. Böyle uçta, tam böyle Koh Phangan'ın uç tarafında kalıyor. Plajı görmek istiyoruz. Akşam vakti de olsa oraya gideceğiz. Maksat görelim, bakalım ne var ne yok. Size de gösterelim, göstermeye çalışalım. Yani gerçekten evet, arkamız dediğim gibi sahil. Buradan gözüküyor ama kameradan büyük ihtimal gözükmüyor. Evet, çünkü bayağı ağaçlar falan. Evet. Yani enteresan bir ada arkadaşlar. Bu Koh Phangan adası gerçekten çok enteresan bir ada ama şunun size garantisini verebilirim. Burası parti adası arkadaşlar. Yani kesinlikle 7/24 partiler var burada. Partiler oluyor. İşte full moon partileri oluyor. Farklı farklı gençlerin eğlenceleri oluyor. Daha çok burayı dediğim gibi gençler tercih ediyor arkadaşlar bu adayı. Daha çok böyle hani okul okuyanlar, ne bileyim böyle backpacker dediklerimiz, böyle çantalarıyla falan dünyayı gezen arkadaşlar genelde bu adayı tercih ediyorlar. Çünkü kalma yerleri dediğim gibi birkaç tane hostel var. Genelde de oraları tercih ediyorlar. Bizim tarz kaldığımız hostelleri tercih ediyorlar. Kalma yeri gerçekten uygun. Yemek fiyatları da diğer adalara göre aslında çok çok pahalı değil. Gayet normal yani. Gayet kıvamında diyebilirim ada olmasına göre. Böyle bir durum. Böyle de kısa bir bilgi vereyim dedim. Yolumuzda devam ediyoruz. Yaklaşık bir 3-4 kilometremiz kaldı. Yani yarısını geldik yolun, öyle söyleyeyim. Yaklaşık bir 3-4 kilometre sonra ulaşmak istediğimiz plaja ulaşacağız. Yani Koh Phangan'ın bu tarafları böyle arkadaşlar. Dediğim gibi daha Koh Phangan'ın yani en az bu şekilde nereden baksanız haritadan gördüğüm kadarıyla en az bir 15-20 tane daha farklı plajları, farklı yerleri var. Oralara da zaman geçtikçe tabii ki bakmaya çalışacağız. Yani adayı dolanmaya çalışacağız diyebilirim ben size. Böyle bir durum. Abi bildiğiniz yokuş çıktık var ya. Bildiğiniz yokuş çıktık arkadaşlar. Motor
duracak gibi oldu ama zar zor bizi çekti yukarıya, neyse. Zar zor çekti ha, vallahi zar zor. Bayağı yavaşladı motor, bildiğiniz duracak. Hani durdu zannettim, dedim herhalde tamam bu taşımayacak. Evet, aşağımız plaj arkadaşlar, deniz. Yani gerçekten bas gaza bas, buradan basman lazım gaza. Dümdüz ilerleyin. Evet, bayağı bir tepe çıkıyoruz arkadaşlar ya. Sıkıntı. Motor duracak gibi oluyor. Son anda gene kurtarıyoruz. Neyse. Abi bir iniyoruz bir çıkıyoruz. Çok inişli çıkışlı yolları var Kopangan'ın. Gerçekten beğenmedim ya. Bildiğiniz böyle yokuş aşağı iniyoruz, yokuş yukarı çıkıyoruz falan. 1,5 kilometre yolumuz kaldı ama hep böyle aşağı in, yukarı çık, aşağı in, yukarı çık. Ama görüntü olarak çok güzel, yani gerçekten çok enteresan bir görüntüsü var diyebilirim bu Kopangan'ın. Yani özellikle plajının, denizinin falan. Şimdi akşam vakti çok böyle tabii ki belli olmuyor ama akşamdan bile diyor ben buradayım diyor yani. Belli ediyor kendini. Bayağı hızlandık ama. Evet, full moon partileri. 1,5 kilometre bir şey değil. Evet, yaklaşık bir 600 metre kadar yolumuz kaldı, öyle gösteriyor. Bakalım. Vallahi gittiğimiz yerde 200 İnşallah metre öyledir. sonra sola dönün. 200 metre sonra sola döneceğiz. Bakalım, yani tam diğer ucuna geldik Kopangan'ın, biliyor musun? Tam diğer ucundayız yani. Şu arabaların oradan sola gideceğiz. Nereden? Arabalar geliyor ya. Sola dönün. Direkt gideceğiz, direkt. Hiçbir yere sapma. Yol sola doğru gidiyor zaten. Oteller, moteller. Ne ararsanız var burada ya. İşte yemek yerleri, 7-Eleven 400 var. metre sonra sağa dönün. Evet. Ben böyle Yunan adası. Evet, 7-Eleven gördük, dedik buraya bari park edelim. Direkt hani park yerleri falan var burada. Motoru dedik park edelim. Yürüyerek gideceğiz. Sahilde buradan ileride gösteriyor, öyle söyleyeyim. Yollar da biraz bozuk. Yakın zaten, 200 metre yürüme mesafesi. Burası da dediğim gibi buranın çarşısı. Kopangan'ın çok yani şey tarafına geldik. Hatta size gösterebilirsem haritadan göstereceğim burayı. Evet, bir bakalım. Evet. Evet. Şu şekilde bakın, göstereyim ben size. Adanın tam yani ucundayız. Bakın görüyorsunuz. Şu şekilde göstereyim. Tam yani şu tarafındayız. Şimdi buraları göreceğiz. Eyvah. Evet. Yani tam adanın bu tarafındayız. Yarın falan da buraları falan da gezeriz büyük ihtimal. Bakalım. Evet, geldik sayılır plaja. Şimdi 100 metre gösteriyor ama bakalım. Yani burayı dediğim gibi burası ta Kopangan'ın herhalde doğu ucu diye kalıyor. Tabii. Yani tam böyle doğusunda, ucunda. Hani bir tarafındayız yani. Tam böyle ucundayız, öyle söyleyeyim Kopangan'ın, öyle haritadan gördüğümüze göre. Bakalım. Evet, burada da yemek dükkanları falan da var. Restoranlar, masaj salonları, ufaktan bir çarşı var. Yani sokakları bu şekilde arkadaşlar. Bu da güzel oldu yani, hiç olmazsa yakınından geçerken sizlere bu sokakları, yerleri gösterme fırsatım oluyor. Burası da öyle tahmin ediyorum bir bar, disco tarzı yer. Hosteller falan hepsi burada. Tam yani plajın kenarındayız diyebilirim ben size. Evet. Evet, böyle güzel, sakin bir sokağı var. Yani şu an için sakin gözüküyor. Dar bir sokak. Burada dediğim gibi hemen hemen her şeyi bulabiliyorsunuz yani. Aklınıza gelebilecek
normal. Her şey bu adada var. Evet. Evet. Gerçekten güzel bir ada diyebilirim size kesinlikle. Çok iyi bir ada diyebilirim. Böyle bir yer. Güzel yani, canlı bir yer. O kadar da şey değil. Evet, buradan da plaja iniliyor arkadaşlar. O gelmek istediğimiz plajın yeri de burası. Evet, burada da bakın barlar marlar, ışıklı mışıklı yapmışlar buraları hep. Değişik değişik yerler. Gerçekten enteresan diyebilirim. Tabii akşam vakti olduğu için öyle tahmin ediyorum ki hani plajda pek ışık görmüyorum. Hani az bir şey de olsa size plajı gösterebilirsem ne mutlu bana. Hem de kendim de görmek istiyorum. Bu plajda full moon partileri oluyor arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Yani haritada da o şekilde gözüküyor. Hatta reklamını bile yapmışlar. Moon Party Beach diye. Bakalım. Bakalım. Full Moon Party, evet. Burası bu şekilde arkadaşlar. Bakın akşama hazırlık yapılıyor, öyle tahmin ediyorum ki. Geceye hazırlık yapıyorlar. Bakın bu şekilde bir görüntüsü var buranın. Yani burası akşam geceleyin canlanıyor, öyle söyleyeyim ben size. Enteresan bir yer diyebilirim kesinlikle burada. Maybe after we just take that arrive. Yeah, thank you. Evet, bu şekilde bir plajı var yani buranın, öyle söyleyeyim. Gerçekten çok enteresan diyebilirim. Çok enteresan bir plajı olduğunu söyleyebilirim. Bütün partiler dediğim gibi burada yapılıyor arkadaşlar. Full moon partileri. Yani gerçekten tam bir thank you very much. Çok enteresan yerler diyebilirim. Bakın bu şekilde mandallar geziyor. Akşam ışıklarını yakmışlar. Gerçekten çok enteresan bir yer diyebilirim. Yani enteresan ötesi bir yer arkadaşlar burası, öyle söyleyeyim size. Evet, yani olayın koptuğu plaj burası arkadaşlar. Tabii ki şu şekilde, bakın burada da yazıyor zaten Full Moon Party diye. Yani her taraf burası, dediğim gibi geceleri gençler, işte eğlenmeyi seven insanlar, öyle söyleyeyim, geliyorlar burada. Öyle tahmin ediyorum, içeceklerini içiyorlar, danslarını yapıyorlar. Ayrıca burada bakın ateş şov falan yapıyor arkadaş. Yani şovlar, eğlenceler düzenliyorlar, öyle söyleyeyim. Gerçekten enteresan bir plajdayız diyebilirim size. İyi ki de gelmişim. Doğru gelmişiz yani. Hani ilk seferde doğru plajı bulmuşuz gelmek istediğimiz. Tabii ki dediğim gibi diğer bu şekilde bu tarz yani başka plajlar da mutlaka vardır ama burası benim çok ilgimi çekti. Çok ilgimi çektiği için de ilk buraya gelmek istedim. Sizlere burayı göstermek istedim. Böyle bir durum arkadaşlar. Evet. Evet, şimdi çıktık o plajdan. Az da olsa, dediğim gibi, yani az da olsa böyle gece karanlığında size orayı, o plajı böyle gösterdim. Daha da gece değil yani, şu an akşam o aşağı yukarı 7-8 falan saat olarak, akşam saatiyle. Öyle tahmini konuşuyorum yani, tahmin ediyorum ki akşam 10'dan 11'den sonra burası tam böyle başlar yani. Ayrıca bizim hostelin de böyle her gece düzenlediği full moon party şeyleri var. Yani böyle işte organizasyonları var. Öyle tahmin ediyorum ki ona katılmak da bir 500'de de 1000 baht gerekiyor. Yani belirli bir ücret karşılığında bizim hostelin yaptığı full moon partisine de katılabiliyorsunuz. Bilmiyorum, gece olursa belki de hani yani şeye de katılabiliriz de, katılmayabiliriz de. Duruma göre bakacağız yani, öyle söyleyeyim. Yani maksadımız size, hani benim şahsi olarak konuşayım, benim maksadım size az da olsa Koh Phangan Adası'nı göstermek, daha yakından gösterebilmek. Böyle bir durum. Evet, burada da bir yol gidiyor, böyle bayağı bir ışıklı yol. Bayağı bir işte barlar marlar şeyler koymuşlar. Yalnız burada bir şeye dikkat ettim arkadaşlar. Bu adada bayağı böyle bir İsrailli turist var ya, öyle söyleyeyim. Yani ben öyle gördüm. Bayağı bir
Hani İsrailli turistler bu adada bayağı yoğunlukta diyebilirim. Yani şu ana kadar gözüme o çarptı. Elbette diğer ülkelerden de gelen turistler var ama yani en az böyle 4-5 tane farklı İsrailli turiste denk geldim diyebilirim. Evet. Böyle bir durum. Arkadaşlar şimdi burada biraz daha buranın ilerisinde Lelya diye geçiyor. Yani değişik bir ismi var. Lila Beach değil mi? Aynen Lila Beach. Yani Lila plajı varmış. Bakalım oraya doğru gitmeye çalışacağız şimdi. Hep beraber göreceğiz. Yaklaşık buraya bir 2-3 kilometre uzaklıkta gözüküyor. Yani çok uzak değil. Hazır gelmişiz. Orayı da görelim. Evet. Arkadaşlar burayı gösteriyor plaj olarak Leyla Beach ama haritada çok farklı gösteriyor. Burada da yani şu an engine top oynuyor diyebilirim yani. Bir tane şezlong koymuşlar buraya. Bilmiyorum, gözükmüyor zaten ya. Hiçbir şey gözükmüyor. Yani bildiğiniz plaj burası. Ama daha farklı gösteriyordu haritada. Ama gerçekten çok güzel bir plajı var diyebilirim yani Leyla Beach. Öyle gözüküyor ama tabii şu an akşam vakti olduğu için maalesef hiçbir şey gösterme şansım olmuyor. Böyle bir plaj. Neyse boşuna geldik. Şimdi motoru kiraladığımız yere geldik de Emre bir tane şey yapması gerekiyor. Bir işlemi var orada. Burada da kızlar duruyor. Bunlar da barcı kızlar. Barda takılıyorlar falan. Gelin bir şeyler içelim falan. Ama ben sevmiyorum ya, ben gerçekten böyle alkol hiç içesim yok yani. Böyle yol boyu barlar falan var yani, böyle işte kızlar mızlar çalışıyor işte, hani müşteri falan çekmeye çalışıyorlar bana, gelip getirip hani bir şeyler içmeleri için falan insanları. Böyle bir yer. Arkadaşlar şimdi tekrardan feribot iskelesine geldik. Dedik burada bir bakalım. Burada bakın çeşitli işte otobüs firmaları, ne bileyim işte feribot firmaları falan var. Hepsinin fiyatları da çok farklı. Biz geldik hani bakalım dedik. Çünkü birkaç gün kalacağız. Ondan sonra da ayrılacağız bu adadan. Çünkü dönüş bileti almadık. Dedi nasılsa hani oradan alırız diye. Fiyatları hepsinin çok farklı, öyle söyleyeyim. Pantip, bak biz Pantip'le geldik burada Emre. Pantip burası. Yani şu firmayla geldik biz. Gayet uygundu fiyatı. Yani orta fiyattı. İyi. Bir bakalım zamanlarına falan, ne zaman tekrardan hani şey yapabiliriz. Yani şimdi birazcık burası tam böyle Kopanga'nın feribotun karşısının olduğu yer. Böyle birazcık böyle aydınlık. Kopangan aynen. Tam çarşısı, tam merkezinin olduğu yer yani, öyle söyleyeyim. Aynen öyle. Evet. Ya çok değişik bir yer burası. Gerçekten çok enteresan bir değişik. Yol boyu gidiyor buralar. Maksat yeni yerler görelim. Yeni, bak burası da night market. Food court'muş burası. Ha, otele gidiyor tekrar. Tamam. Kopuyorlar burada. Evet, kimisi futbol oynuyor. Şurada disco müziği falan çalıyorlar. Ya dediğim gibi burası tam böyle parti hosteli. Yok. Böyle bir yer. Her türlü her şeyi bulabilirsiniz, öyle söyleyeyim. Hani sakinlik arayanlar için değil, kesinlikle değil yani. Burası daha çok dediğim gibi eğlence isteyenler için 7/24 arkadaşlar. Yani 7/24 eğlence isteyenler için burası güzel yani, öyle söyleyeyim. İşte burada da bakın spor, küçük bir spor salonu gibi tarzı yer yapmışlar, gym tarzı. Evet,
Ayrıyeten gençler bakın görüyorsunuz halı sahada maç yapıyorlar. Şöyle birazcık bir çekelim. Evet. Futbol oynuyor çocuklar. Ne güzel ya, dediğim gibi yani her şeyi bulabiliyorsunuz işte. Yani bir hostel ama her şey var. Diskosundan, barından, havuzundan, futbol sahasından, jimnastik salonundan, tenis kortundan, voleybol sahasından, basketbol sahasından. Hemen hemen her şey var yani, gerçekten güzel. Burası da bizim oda. Odayı daha demin çekmedim içine. Yani pek de bir şey yok yani, çekilecek bir şey yok. Gördüğünüz gibi 2, 4, 6 tane yani toplam 3 tane yatak çiftli. Şu an kimse yok adada. Görüyorsunuz yani, hiç kimse kalmıyor. Ama kalanlar var yani, altlar hep dolu. Fiyatı söyledin mi fiyatı? Fiyatı söyledim ya, 30 baht işte. 30 baht 40 lira. 40 lira 45 lira aynen. Ama böyle işte karışık odada kalıyorsunuz. Ama olsun. Yapacak bir şey yok. Burası da tuvalet banyo yani. Ufak bir tuvalet banyosu var. Normal. Şey değil. Şöyle bir beach club'a geldik arkadaşlar. Böyle Harmony Beach Club diye geçiyor burası. Tam böyle sahilin dibinde. Dedik girelim bir bakalım. Buraları her taraf kumlardan. Yani değişik bir yer. Değişik bir beach club. Ama bomboştu yani. Bir şey yoktu. Öyle tahmin ediyorum. Bu Koh sezonu şu an değil. Yani çok fazla da böyle hani eğlenceydi şeydi falan da görmedim açıkçası şu an için. Bir de full moon partileri de şu an ayda bir falan yapılıyormuş. Öyle tahmin ediyorum, dediğim gibi. Tam böyle hani sezonu değil. Yani normalde bu ada gerçekten full dolu oluyor diye biliyorum ben. Öyle bir ada burası. Böyle bir durum. Evet, yarın dediğim gibi adanın çok daha farklı yerlerine gideceğiz. Hatta haritada 2 tane böyle Türk restorantı gördük. Bir tanesi Türk meyhanesi, bir tanesi de Türk restorantı. Büyük ihtimal ikisinin de yanına gideceğiz. Kısa da olsa bir selam vereceğiz. Bir bakacağız, tanışacağız. Belki bir şeyler yiyip içeceğiz. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Bakalım.